Mançurya'dan Tuna Nehri'ne kadar uzanan uçsuz bucaksız bozkır, binlerce yıl boyunca atlı göçebe toplumlara ev sahipliği yaptı. Şüphesiz ki bu bozkır topluluklarından en merak edileni, savaşçılıklarıyla bilinen ve destanlara konu olmuş İskitlerdir. Bozkırların batı kısmı olan Kazakistan ve Karadeniz Hazar steplerinde geç Bronz çağında, başta Andronova olmak üzere pek çok kültüre dahil edilen farklı soylardan insan grupları vardı. Aynı coğrafya ve benzer iklim şartlarındaki bu gruplar, etkileşimin ve dinamik göç dalgalarının da etkisiyle giderek kültürel benzerlikler gösterdiler. 1000. yılın başlarındaki iklimdeki iyileşme, vadilerin ve yaylaların biyokütlesini arttırdı. Bu da özellikle yukarı Yenisey Vadisi'nde gelişen Tagar kültürüyle yeni bir enerjinin bozkırları derinden etkilemesine yol açtı. Tagar kültürü, bahsi geçen bozkırlardaki atlı göçebe toplulukların hem bir parçasını hem de çekirdeğini oluşturdu. Biniciliğin baskın bir yaşam biçimi haline gelmesiyle oluşan hareketliliğin tetiklediği batıya göçler neticesinde, M.Ö. 9. yüzyıl civarında Karadeniz'in kuzeyinden Altay-Sayan dağlarının batısına kadar yayılmış karışık bir atlı göçebe topluluğu ortaya çıktı. Batısında Kimmerlerin olduğu bu zümre, İskitler olarak adlandırıldı. İskitlerin kökeni hakkındaki tartışma tarihçilerin ve tarih severlerin aklını sürekli kemirmektedir. Çok uzun yıllar varlıklarını koruyan, dünya tarihinde mühim bir yere sahip İskitlerin kökeni hakkında 3 tez bulunmaktadır. İlki, ki aynı zamanda en zayıf olanı, İskitlerin Slav kökenli olduğudur. Bu görüş hem temellendirilememektedir, hem de Rusların Çarlık döneminden beri propaganda materyallerinden birisidir. Topluluğun kökeni hakkındaki diğer 2 tez ise daha elle tutulur kanıtlara dayanmaktadır. İskitlerin Turani bir ırk, hatta Hunların ve Göktürklerin ataları olduğunu savunan tarihçiler vardır. İskitlerin yaşam tarzları, savaş biçimleri ve ortaya çıktığı coğrafya üzerinden onların Türk topluluklarının bir bölümünün ataları olduğu pek çok arkeolojik argümanlarla desteklenmektedir. Son tez ise uluslararası bilim camiası tarafından daha fazla kabul gören İskitlerin bir Hint-Avrupa topluluğu olduğu savıdır. Genetik eğilimler ve dil varlıkları üzerinden savunulan bu görüşe göre İskitlerin atlı göçebe İrani topluluklardan biri olduğu ve konuştukları İskitçenin Doğu İran dil ailesine dahil olduğu öne sürülmektedir. İskitlerin kökeniyle ve Türk tarihinin merak edilen kısımlarıyla ilgili daha ayrıntılı bilgiler edinebilmeniz için sizlere Kronik Kitap'tan 2 kitap halinde çıkan Türklerin Tarihi eserini tavsiye etmek istiyoruz. Dünyaca kabul görmüş tarih profesörü ve Türkiye'nin değerli aydınlarından İlber Ortaylı'nın görüş ve analizlerinden oluşan eser, Orta Asya'dan Avrupa kapılarına kadar dayanan Türkler hakkında aydınlatıcı tespitlerle dolu. Türklerin tarih sahnesine nasıl indiğinden tutun, nasıl Müslüman olduklarına kadar, Göktürklerden tutun, Selçuklu, Osmanlı, Karahanlı, Memlük, Gazne, Safevi devletleriyle ilgili kritik soruların cevaplarına kadar birçok şeyi bu eserde bulabilirsiniz. Türklerin tarihi ve kronikten çıkan diğer kitaplara uygun fiyatlarla ulaşabileceğiniz linkleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca 3 takipçimize bu kitap setini hediye etmek istiyoruz. Çekilişe katılmak için kanala abone olduktan sonra videoyu beğenip yorumunuzun herhangi bir yerine #DFTtarih yazmanız yeterli. Kanala abone olup videoyu beğenebilmeniz için biraz ara verip konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. İskitlerin siyasi tarihiyle ilgili çizgisel ve bütün olarak bir anlatım ortaya çıkarmak maalesef ki bir hayli zor. Buna rağmen geçmişte yapılmış atıflardan ve dilsiz arkeolojik buluntulardan yola çıkılarak ana bir çerçeve oluşturmak mümkün. Bu videomuzda İskitlerin Avrupa'ya göç eden kolunun siyasi tarihinin ana hatlarını, İskit topluluklarının yaşadığı coğrafyalara göre parça parça sizlere sunmaya çalışacağız. Kafkasya. M.Ö. 9. yüzyılda İskit kültürünün bir parçası kabul edilen Kimmerler, Karadeniz bozkırlarına geldiler. Bu, yüzlerce yıl sürecek göçebe akınlarının adeta bir habercisi niteliğindeydi. Arkeolojik olarak bazı noktalarda desteklenen Herodot'un anlatısına göre bizlerin İskitler olarak kabul ettiğimiz ana grup 8. yüzyılda tarih sahnesine çıktı. Avrasya steplerinde Masagetlerin ya da İsedoneslerin başlattığı büyük yer değiştirme hareketi sonucunda İskit ana grubu Hazar Denizi'ni takiben İdil Nehri'ni geçti ve Kafkaslara doğru yöneldi. Burada yaşayan Kimmerler İskitlere karşı direnip direnmemek konusunda tereddüt yaşayınca birbirlerine düştüler ve doğudan gelen kitlelere karşı savunmasız kaldılar.
Kimmerlerin çoğunu yerinden eden, bir kısmını da kendisine katan İskitler ilk olarak Kafkasya'ya girdiler. Kuban Nehri'nin verimli çayırları ve Kafkas dağlarına doğru uzanan ormanları İskitler için yeni bir yurt oldu. Onların gelmesiyle Kimmerlerin bir kısmı Anadolu'ya ve bugünkü İran-Irak topraklarına doğru kayıp istilalara başladılar. Kuban Vadisi'ndeki zenginlikten yeteri kadar pay alamayan bazı İskit grupları ise kimilerine göre Kimmerlerle ittifak kurup, kimilerine göre de onları takip edip Derbent geçitleri üzerinden bugünkü Azerbaycan sahasına geldiler. Mingeçevir, Genci ve Mugan ovalarını mesken tutup Kafkaslardaki ana krallığın bir parçası olarak varlık gösterdiler. Onların buradaki varlığı, Ön Asya'daki Asurlular, Metler, Mannalılar, Elamlılar ve diğer dağ toplumları için yeni bir tehdit oldu. Batı Asya'daki varlıklarının ilk aşamasında kralları İspakaya yönetimindeki İskitler, Kimmerler ve Metlerle ittifak kurdular. Urartu devletinin üzerine yürüyüp onları güçten düşürdüler. Daha sonra İskitler, Urartularla anlaşıp dönemin süper gücü Asurluların üzerine akın düzenlediler. Ama Asur kralı Esarhadon M.Ö. 680 civarlarında bu akınları durdurup Kral İspakaya'yı öldürdü. İskitlerin başına geçen Bartatua, Kral Esarhadon'un kızıyla evlenip Asurlulara sadakat yemini etti. Asurluların yanında yer alacağına söz verdi. Sözünde de durup seferlerini ona göre şekillendirdi. M.Ö. 660'larda Urartu devletinin ve Mannalıların üzerindeki Asur hegemonyasının oluşmasına büyük katkı sağladı. Bu süreçte bölgedeki toplumlar arasındaki etkileşim de hızla arttı. Bartatua'nın yerine Madyes geçti. Madyes, Asurluların artık gerilediği dönemlerde Ön Asya'daki İskit gücünün zirvelere çıkmasını sağladı. M.Ö. 650'lerde dayısı olduğu düşünülen Asur kralı Asurbanipal'e yardım ederek onunla beraber Met topraklarını istila etti. Ardından kendi egemenlik sahasını Urartu sınırına doğru genişletti. Kimmerlerin büyük bir kısmı o demlerde Anadolu'da faaliyet gösteriyorlardı. Lidyalıları yenmişler, Sardis'i dahi yağmalamışlardı. Kimmerlerin Batı Anadolu'nun ardından Kilikya tarafına yayılmak istemesi üzerine kuzeybatı sınırı tehlikeye giren Asurlular, Kimmerlerle de arası bozuk olan İskit kralı Madyes'e başvurdular. Lidyalılarla ittifak yapan Madyes, ordusunu toplayıp M.Ö. 635 civarlarında Anadolu'ya bir sefer düzenledi. Kimmerleri kolayca alt etti ve etki alanını Kızılırmak Nehri'ne kadar genişletti. Asurbanipal'in ölümüyle Asur devleti çözülmeye başladı. Babilliler ve Metler isyan etti. Met kralı Siaksares, efendisi olan Kral Madyes'i ve İskit önde gelenlerini bir ziyafette zehirletip öldürdü. Liderlerini kaybeden göçebeler, Asur İmparatorluğu'nun yıkılış sürecindeki otorite boşluğundan yararlanıp M.Ö. 623 ve 616 arasında Doğu Akdeniz sahillerini yağmaladılar. Kıyı şeridini takip edip Mısır'a kadar vardılar. Firavun onları Nil deltası önünde hediyelerle karşılayıp Mısır'ı istila etmemeleri için ikna etti ve yollarından çevirdi. Daha sonra Met kralı Siaksares ile beraber Asur kalıntılarına karşı savaşan İskitler, M.Ö. 600'lerde Met kralının ihanetine uğrayarak yaşadıkları topraklardan sürüldüler. Kafkas dağlarının kuzeyine itildiler. Kalan az sayıda İskit, varlıklarını bir süre daha korusa da sonradan bölge halkı arasında eriyip gitti. Anlatı odur ki Kuzey Kafkasya'ya, yurtlarına dönen İskitler, karşılarında beklemedikleri bir ordu buldular. Neredeyse bir nesildir Ön Asya'da akınlar yapan İskit erkeklerinin kadınları, eşlerinin yokluğunda kendi köleleriyle evlenmişler ve bu kölelerden çocuk sahibi olmuşlardı. Büyüyen bu çocuklarda yeni bir melez topluluk oluşturmuş, bu topluluk dağların güneyinden gelen annelerinin kocalarını yurtlarında istememişlerdi. Netice itibariyle dağ geçitlerinde bir muharebe vuku bulmuş ve bu muharebede kazanan Azerbaycan sahasındaki üslerini bırakan gaziler olmuştu. Karadeniz stepleri. M.Ö. 7. yüzyılla beraber Don Volga nehirleri arasında ve Kafkasya'da oluşan İskit kümelerinin bir kısmı, kademeli olarak M.Ö. 6. yüzyılda Karadeniz'in kuzeyindeki steplere ve orman bozkırı denilen alanlara akın ettiler. Bunlara Kuban Nehri çevresinden gelen gruplar da eklenince stepler hızlıca şenlendi. Kuzeyde demir, odun kömürü, kürk,
Bal ve kölelerin yanı sıra tahıl da dahil olmak üzere bir dizi arzu edilen mal üreten çiftçi topluluklarıyla zaten iyi bir şekilde doldurulmuş olan orman bozkırları uzanıyordu. Güneyde kıyı şeridinde ise kendileri için ham madde ve insan gücü elde ederek ana vatana ihraç etmek isteyen Yunan kolonileri bulunuyordu. Ayrıca coğrafyanın Don, Donetsk, Dnieper, Bug, Dniester, Prut ve Tuna nehirleriyle bölünmüş bereketli bir saha olduğunu da belirtmek gerekir. Farklı boylar halinde bölgeye tutunmaya çalışan bu konfederatif oluşum, erken dönemlerde buradaki yerel halkla otlak kapma amaçlı mücadelelere girişti. Yerlilerin kimisini yerinden etti, kimisini ise içinde eritti. Direnen gruplarla ise aynı coğrafyada yaşama alışkanlığı kazandı. İskit Orta Dönemi olarak adlandırılan M.Ö. 600 ile M.Ö. 400 yılları arasında kültürel ve siyasi hareketlenme oldukça fazlaydı. İskitler önceleri Karpat Dağları'nın batısına geçip yağma akınları yapıyorlardı. M.Ö. 5. yüzyılda akın sahalarını kuzey ormanlarına çevirdiler. Bu amansız akınları takip eden yıllarda İskitler, özellikle güneydeki çiftçi topluluklardan etkilenerek ufak gruplar halinde yerleşik hayata geçmeye başladılar. Hatta sıkı bir ticaret ilişkisi içinde oldukları Yunan kolonileriyle iletişimi arttırıp kültürel alışverişi had safhaya çıkardılar. İskit prenslerinden şehir surlarının içine yerleşip Yunanlar gibi yaşamaya başlayan, onların adetlerini adet edinen yönetici bir sınıf dahi türedi. Karadeniz'deki İskit varlığı M.Ö. 513'te ciddi bir sınav verdi. Med ve Babil diyarlarına hakim olan Persler, Kral Darius önderliğinde kendilerini sürekli rahatsız eden İskitlere karşı bir sefere çıkmaya karar verdiler. İstanbul Boğazı'nı ordusuyla geçen Darius, Tuna üzerinden ilerleyip İskit sahasına girdi. Kasaba ve köyleri yağmalayarak ilerledi. O sırada İskitlerin lideri olan İdan Tirsus'u savaşmaya davet etti. İskit lideri atlılarıyla Darius'un karşısına çıkmayarak vurkaçlarla onu yıpratmayı tercih etti. Darius batıdan doğuya doğru kıyı şeridini büyük bir inatla işgal etti. Düşmanı karşısına çıkmadığı için onları yenemese de İskitlerle ittifak içinde olan kabilelerin yerleşim yerlerini talan ederek Volga Nehri'ne kadar ilerledi. Seferden istediği neticeyi alamayacağını anlayınca yurduna varmak için gerisin geri döndü. İskitler Darius'a yenilmemiş olsalar da bu sefer neticesinde Perslerin gücünün büyüklüğünü gördüler ve telafisi zor ekonomik kayıplar yaşadılar. Pers istilasından kısa bir süre sonra M.Ö. 5. yüzyıl başlarında İskitler akraba bir toplum olan Sarmatların istilasına uğradılar. Ural Dağları ve Nehri tarafından akan Sarmatlar hem aynı kültürden oldukları hem de başlangıçta sayıca fazla olmadıkları için kültürel olarak büyük bir değişime yol açmadılar. Tarihçiler o yüzden bu döneme geç İskit çağı demektedirler. Sarmatların bölgeye gelmesi İskit kültürünü yok etmese de Kraliyet İskitleri olarak adlandırılan ana grubun odağını biraz daha Bug Nehri'nin batısına kaydırdı. Bu sebeple göçebe topluluklar Tuna Nehri'ne doğru yöneldiler. Dobruca bölgesindeki Yunan kolonilerine saldırıp Trakya sahasını yeni akın bölgesi olarak belirlediler. Pers saldırılarını engelleyebilmek adına M.Ö. 495'te Gelibolu Yarımadası'na akınlar dahi düzenlediler. Onların Trakya akınlarını yeni kurulan Odris Krallığı ancak engelleyebildi. Tuna Nehri iki topluluk arasındaki sınır olarak kabul edilirken, Odris Kralı Teres'in kızı anlaşmayı pekiştirmek için İskit Kralı Ariapeites ile evlendirildi. M.Ö. 4. yüzyılda Yunan şehir devletleri Pers baskısını iyiden iyiye hissedince Karadeniz'deki koloniler her zamankinden daha fazla önem kazandı. Yunanların Karadeniz'in kuzeyinden yurtlarına başta buğday olmak üzere pek çok ürün getirmesi şarttı. Bu noktada Yunan kolonilerinin birleşmesiyle kurulan Bosporos Krallığı'yla Sarmat akınlarını eskiye nazaran daha çok hisseden İskitler dostane ilişkiler kurup ticareti geliştirdiler. Kuzeyden gelen buğdayı çok büyük karla kolonilere sattılar ve zenginleştiler. İskitlerin altın çağı olan bu dönemde birçok göçebe aile özellikle Kırım Yarımadası'nda yerleşik hayata geçti. Sarmatların Don Nehri'ni geçerek baskılarını arttırmalarına rağmen İskitler güçlerini korudular. M.Ö. 4. yüzyılın ortalarında hüküm sürmüş olan Ateas, çoğu boyu birleştirip güçlü bir siyasi yapı kurdu. Özellikle Tuna'yı geçip güneye seferler düzenledi.
Dobruca bölgesini üs edinerek Datça ve Trakya'nın farklı bölgelerine akınlar yaptı. Makedonya Kralı 2. Filip ile ittifak kurdu. Hatta Filip'in Bizantium kuşatmasında dahi ona yardım etti. Fakat Makedonyalılarla İskitlerin arası açılınca müttefiklik düşmanlığa dönüştü. Kral Filip M.Ö. 340 civarlarında Dobruca tarafına sefere çıktı ve ikili arasında kanlı bir çarpışma yaşandı. Muharebede artık çok yaşlanan Ateas öldürüldü ve İskitler yenildiler. Barış şartı olarak Makedonyalılara 20.000 esir ve bir bu kadar da kısrak vermek zorunda kalan İskitler, mağlubiyet sonrası Dobruca'yı terk edip nehrin kuzeyine çekildiler. Bu boşluktan yararlanan Getler, İskit sahasına girdi. Ağır yenilgiye rağmen İskitler güçlerinden pek de bir şey kaybetmediler. Büyük İskender'in Trakya valisi Zopiro'nun M.Ö. 331'de Getlerin ve Olbia'nın üzerine düzenlediği seferde Makedonyalıların karşısında durdular. İşgal kuvvetini bertaraf edip vali ve askerlerini yok etmeyi başardılar. İki devlet arasındaki çatışmalar burada bitmedi. Karadeniz bozkırlarının evlatları İskender'in haleflerinden Lysimachus tarafından M.Ö. 313'te mağlup edildiler. Sonrasında Bosporan Krallığındaki taht mücadelesine karıştılar. Sirace kabilesinin desteklediği tarafa kaybedip ağır bir darbe aldılar. Onları çöküşe götüren ard arda alınan bu mağlubiyetlerden ziyade göç oldu. M.Ö. 3. yüzyılla beraber Sarmatların baskısı yoğunlaştı. Onları takip eden Roxolani kabileleri de akın akın Karadeniz bozkırlarına gelmekteydiler. Ayrıca Tuna Nehri'ni takip eden Keltler, Trakyalı toplumlar ve Germen kabileleri de göçlerle baskı kurunca İskit kültürü M.Ö. 2. yüzyılda Karadeniz'in kuzey düzlüklerinden silinmeye başladı. Roxolanilere karşı alınan yenilgileri takiben İskitlerin bölgedeki varlığı artık görünmez oldu. Tüm felaketlere rağmen hayatta kalmayı başaran İskitlerin bir kısmı iki noktada toplandılar. İlki Kırım, ikincisi ise Dobruca. Kırım'a doluşan İskitler M.Ö. 2. yüzyılın ortalarında Neapolis'i merkez edinip bir krallık kurdular. Ama bu krallığın daha önceki göçebe konfederasyonuyla pek alakası yoktu. İskitler buradaki Yunan kolonileriyle ve yerel kabilelerle kaynaşıp büyük ölçüde yerleşik hayata geçtiler. Kasaba ve köyler kurdular. Kral Skilus zamanında bir parlama dönemi yaşayıp kıyıdaki kolonileri baskı altında tutup zenginleştiler. Chersonesus'taki koloninin Karadeniz'in güneyindeki Pontuslardan yardım istemesi Kırım İskit Krallığı'nın sonu oldu. 6. Mithridates'in komutanlarından Diophantus düzenlediği deniz seferi neticesinde Kırım'a çıkarma yaptı. Neapolis ve diğer Kırım kalelerini alıp İskit devletini dağıttı. Devletleri yıkılsa da İskitler bu toprakları terk etmediler. Pontusların Romalılarca ezilmesini takiben milattan sonra 1. yüzyılda yeniden krallıklarını kurdular. Eski güçlerine kavuştular. Fakat bu sefer de Romalılar sahneye çıktı. Milattan sonra 63'te Roma valisi Silvanus Aelianus, Kırım'a sefer düzenleyip İskitleri mağlup etti. Kritik noktalara gözetleme kuleleri ve garnizonlar kurdu. Roma buradaki egemenliğini vassal Bosporan Krallığı vekaleti üzerinden hissettirirken, İskitler de yarımadanın iç kesimlerinde Sarmatlarla ve Taurilerle kaynaşarak yaşamlarını sürdürdüler. Onların varlığını tamamen silip atanlar, 3. yüzyılda bölgeye gelen Germen kabileleri oldu. Gotlar ve diğer akraba topluluklar Kırım Yarımadası'nı alıp buradaki İskitleri asimile ederek erittiler. M.Ö. 2. yüzyıldaki büyük dağılıştan sonra İskitlerin kaçtığı yerlerden birisi de az önce belirttiğimiz gibi Dobruca bölgesiydi. İskit halkı bu bölgeye gelip özellikle yönetici ve ruhban sınıf olarak varlığını sürdürdü. Arkeolojik bulgular ve numizmatik sayesinde buradaki krallardan bazılarının kimliği tespit edilebilmektedir. Kırım'daki soydaşlarına benzer kaderi paylaşan Dobruca İskitleri, önce Pontus kralı 6. Mithridates'in orduları tarafından istilaya uğrayıp bağımsızlıklarını kaybettiler. Pontus etkisinin azalmasıyla bölge kısa süreliğine Trakyalıların ve Daçlıların eline geçti. Milattan önce 62'de ise bir Roma generali tarafından işgal edilip Aşağı Moesia eyaletinin parçası yapıldı. Bu girişimle Dobruca İskit Krallığı tamamen yok olurken, bölgede yaşayan az sayıdaki İskit, milattan sonra 1. yüzyılın sonlarına doğru artık Karadeniz'in kuzeybatısına gelen Sarmatlar tarafından asimile edildiler. Bölge ise burada yaşayanlara nispeten uzun yüzyıllar boyunca Küçük İskitya olarak adlandırılmaya devam edildi.
Dobruca ve Kırım'daki izlerinin kaybolmasıyla Bozkır kültürü için çok önemli bir yere sahip olan, etkileri yüzlerce yıl devam eden İskitler, tarih kitabının yırtık sayfalarından biri oldular. Bizlere ise o yırtık sayfalardan bulabildiklerimizi okuyup sizlere aktarmak kaldı. İskitlerin Asya'da bulunan kollarıyla ilgili bir içeriği ise isteğiniz doğrultusunda ileriki dönemlerde yapabiliriz. Videoyu beğenip paylaşırsanız seviniriz. Ve tabii ki de yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirim ziline tıklamanız gerektiğini hatırlatıp iyi günler diliyoruz.